Herkese merhabalar. Bugün FPT motorlu araçlarımızda AdBlue iptali gerçekleştirilecektir. Bu sistem komple AdBlue sisteminin hepsini simüle etmektedir. Montajımız şu şekildedir. Burada gördüğünüz gibi 2 adet emülatörümüz mevcuttur. Bunun bir tanesini pompa tarafına montaj yapıyoruz. Diğeri egzoz tarafına montaj yapıyoruz. Burada bir tane emülatörümüz 8 kablolu, diğer emülatörümüz toplamda 12 kablolu. Şimdi dilerseniz montaj videomuzu anlatmaya geçelim. Öncelikli olarak pompa tarafındaki emülatörümüz göründüğü gibi pompa soketine montaj yapılacaktır. Pompası yine burada bir tane pompamız vardır, Denextronic. Oradaki soketi çıkartıyoruz. Soketimiz burada. Şimdi bu sokete emülatörümüzdeki öncelikli olarak pin 3'te, yine üstünde yazıyor bu soketin hangi pini hangi numarada, şurada görebileceksiniz. 1 ve 7 yazıyor, ben burada görüyorum. Şimdi onun için şu şekilde çevirdiğimde 1, 2, 3 numaraya 3 numaralı kablomuz burada. Şöyle göstereyim, şu kablo. Ona emülatörümüzün beyazını bağlıyoruz. Emülatörümüzün beyazını ona bağlıyoruz, pin 3'e. Daha sonra sırada pin 8 var. Pin 8'e emülatörümüzden siyahı bağlıyoruz. Gördüğünüz gibi şurada şu uç ve şurada gördüğünüz gibi bağladık. Arkasına pin 9 var. Pin 9 kırmızı kablo. Şimdi buradan saydığımızda 7, 8, 9 şu kablo gördüğünüz üzere. Emülatörümüzdeki kırmızı kabloyu buraya bağlıyoruz. Sırada pin 10 var. Pin 10'a kahverengi kablomuzu bağlıyoruz. Gördüğünüz gibi burada. Pin 11 ve pin 12 kabloları burada gördüğünüz gibi. Pin 11'e emülatörümüzdeki maviyi bağlıyoruz. Yine bu mavi kablo role ile gelmektedir. Emülatör üzerinde bir role bulunmaktadır. Emülatörden gelen role kablo roleye, roleden çıkan pin 11'e bağlanmaktadır. Pin 12. kabloya da yine emülatörden gelen pembe kabloyu montajını yapıyoruz. Daha sonra emülatörün yeşil ve sarı kabloları var. Burada göründüğü gibi 3 numaralı pin yeşil kablo NOx sensöründeki emülatörden gelen yeşili yeşile bağlıyoruz. Emülatörden gelen sarı NOx soketindeki pin 4 sarı kabloya bağlanmaktadır. Daha sonra yine diğer emülatörümüz var. Yine pompa soketimiz takılmayacak pompa üzerine. Diğer emülatörümüz buradadır. Yaklaşık 12 kablosu bulunmaktadır. Bunlar yine kontak hattı siyah ve kırmızı. Siyah yine buradaki pompadaki 8 numaraya, kırmızı buradaki 9 numaraya bağlanmaktadır. İki emülatörümüzün kablosu da bu şekilde artı ve eksi olarak birleşmektedir pompa soketine. Daha sonra yine burada yeşil, sarı, kahverengi, beyaz ve mavi kablomuz bulunmaktadır. Burada göründüğü gibi biz bir ekstra kablo çektik. Şurada göründüğü gibi yeşil ve beyaz. Yeşil beyaz yine arka tarafa gitmektedir. Orayı biraz sonra anlatacağım. Sarı kablomuz sarı kablomuz Dodge Upstream Temperature Sensor 1 ve 2 numaralı pinine gitmektedir. Herhangi bir sarıyı pin 1'e, diğer sarıyı pin 2'ye bağlamanız gerekmektedir. Yine şurada göründüğü üzere şöyle hemen yaklaştırayım. Şu şekilde. SCR Upstream Temperature Sensor. Yine bu da kahverengi kablo gelmektedir emülatörümüzden. Yine pin 1 ve pin 2'ye bağlamanız gerekiyor emülatörden çıkan kahverengi kabloları. Diğeri de mavi kablo. Bu da DPF Upstream Temperature Sensor. Buna da pin 1'ine mavi, diğer pin 2'sine diğer emülatörden gelen maviyi bağlıyoruz. Şimdi egzoz tarafını anlattıktan sonra şurada göründüğü üzere bir tane vana vardır. Bu vana yine AdBlue soğutma vanası diye geçebilir. Burada bir soketi var gördüğünüz gibi. Bunu biz bir tarafını kestik. Oradan çıkış aldık. Tekrardan gördüğünüz gibi şöyle bir role taktık. Bu role ne işe yarıyor? Yine o vananın yaptığı görevi yapıyor. Girişini bir tarafa, araç tarafına çıkışını yine bir tarafa taktık. Daha sonra orayı da çıkartıyoruz, o soketi. Herhangi bir şey kalmasın. Yani pin 1 ve pin 2'si var.
pin birine. Bu bir tarafı takıyoruz rolenin. Bu nedir? 85 ve 86 bacağı. Girişine 86, çıkışını 85'ten alıyoruz ve oradaki soketi çıkartıyoruz. Şimdi sıra geldi ekstra kablomuzu anlatmaya. Ekstra kablomuzda Dozing AdBlue valfine yeşil kablo bağlanıyor. Oradan uzatma çektik. Yine pin 1'ine bir yeşili, pin 2'ye diğer yeşili. Diğer soketimiz SCR Downstream Temperature Sensör. Yine burada göründüğü gibi emülatörden çıkan kablonun birini pin 1'e, birini pin 2'ye bağlıyoruz. Voltajlarımızı pompadan verdiğimizi söyledik. Yine şuraya gelelim. Gördüğünüz gibi uzatma çektiğimiz kablolar bu taraftadır. Burada SCR Downstream ve şurada göründüğü üzere Dozing. Şöyle göstereyim. Dozing AdBlue yazıyor. Şurada. Bu soket nerede bulunur? Bu soket şurada göründüğü üzere bir AdBlue dozlama ünitesi vardır. Şuradaki soket. Buradaki soket. Yine AdBlue de bulunan DPF borusunu, filtresini buradan çıkartabilirsiniz. Daha sonra SCR basınç ünitemizi ellemiyoruz. FPT motorda sigortalar değişmektedir. Bu sigortalar yine sigorta kutunuzda mevcut olarak bulunmaktadır. Bu aracımızda sigortamız yaklaşık olarak 119'da görünmektedir. Exosystem Power diye geçmektedir. Biz burada sigortamızı çektik. Gördüğünüz üzere. Şu an ekran tarafına geçiyoruz. Aracımızın. Evet, aracımızın ekran tarafına geçtiğimizde önümüzde bu şekilde bir ekran bulunmaktadır. Aracımızı çalıştırıyoruz. Şu an herhangi bir hatanın gelmediğini görmektesiniz. Dilerseniz emülatörümüzün AdBlue leveline bir bakabiliriz. AdBlue level yaklaşık olarak %85-90 aralığındaysa emülatör şu an çalışmakta ve sistemde hatanın olmama durumunu görmektesiniz. Aracımızda gaz yeme ve herhangi hatanın olmadığını görmektesiniz ve AdBlue iptal montajını gerçekleştirmiş durumundayız. Sayılı Teknoloji'yi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi takip etmeye devam ediniz.